Yoav Galant saldıracağız diyor. Çok fena saldıracağız. Ayrıca İsrail'e, İran'a vereceği yanıt da bellidir. Fakat Umman aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri üzerinden İsrail'in uyarıldığı iddiası var. İzleyelim. Serhan Hoca'nın yorumuyla devam edeceğiz. Güçlerimiz Han Yunus'tan Refah'taki görevlerine hazırlanmak için çekildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7. ayına girerken sahada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu yaklaşık 4 aydır kara saldırısına devam ettiği Han Yunus'tan istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek çekildi. Bölgede yalnızca bir Tugay bırakıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, bölgeden çekilen birliklerin yaklaşık 1,5 milyon sivilin sığındığı en güneydeki Refah kentine kara saldırısı için hazırlanacağını söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise bu adımın Gazze'deki savaşın sona ermeye yaklaştığı anlamına gelmediğine dikkat çekti. Hamas'ın faaliyetleri tamamen bitene kadar saldırılara devam edeceklerine işaret etti. Planlarımız var ve karar verdiğimizde harekete geçeceğiz diye konuştu. Han Yunus'ta 4 ay boyunca devam eden kara saldırısından geriye büyük bir yıkım kaldı. Moloz yığınına dönen binalar havadan böyle görüntülendi. Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması için çabalar sürüyor. İsrail ve Hamas delegasyonları Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Kahire'de bir kez daha masaya oturdu. Mısır basını taraflar arasında temel noktalar üzerinde ilerleme kaydedildiğini ileri sürdü. Ancak Arap basınına konuşan üst düzey Filistinli yetkililer bunu reddetti. İsmi gizlenen üst düzey bir İsrailli yetkili de ufukta anlaşma yok diye konuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu taviz vermeyi reddediyor. Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak dedi. Suçu yine Hamas'a attı. Anlaşmaya varılmasını önleyen İsrail değil. Hamas'ın aşırı talepleri buna engel oluyor. Uluslararası baskının Hamas yerine İsrail'e yönlendirilmesi, Hamas'ın pozisyonunu sertleştirmesine neden oluyor. Jerusalem Post gazetesi ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi açıklanmayan diplomatik kaynaklara göre İsrail tarafından Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya yanıt vermeye hazırlanan İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderdi. O mesajda Gazze'de anlaşmaya varılırsa saldırının yanıtsız bırakılacağı belirtildi. Şimdi bir yandan Yahya Sinvar'ın daha önce tabii ki yapmış olduğu bir konuşmanın görüntüsü paylaşılıyor. Onu da aktaracağım ama tek tek baktığımızda özellikle Umman üzerinden Serhan Hocam yani bir tek koşulda ben saldırmam İsrail'e, o da ateşkesi sağlayacak ve Refah'a da saldırmayacak. Yoksa ben direkt olarak İsrail'i vuracağım. Blöf müdür bu? Yoksa ciddi mi? Ben bu haberin doğruluğu konusunda kuşkuluyum. Kuşku. Bu günlerde çok fazla haber çıktı biliyorsunuz. Yine Jerusalem Post'ta çıktı bu. Evet yani Jerusalem Post'unda 3 aşağı 5 yukarı nerede durduğu belli. Şimdi şu açıdan söylüyorum, birkaç gün önce de şöyle haberler çıktı biliyorsunuz İran medyasında özellikle. Genelde İran ile ABD arasında diplomatik temasın kurulduğu İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Tahran'daki Amerika'ya biz bir tepki vereceğiz diye bilgi verildiği ve şöyle yorumlandı. Ben de böyle yorumladım elbette. Yani bakın hani biz dengeli bir tepki vereceğiz. Vermek zorundayız. Aynı Trump olayında anlatıldı, aktardığınız gibi. Ama siz de hani bunun üzerinden bir tırmandırmayın yani diye. Bu bana daha mantıklı geldi açık konuşmak gerekirse. Şimdi burada şu esasen belki bir noktayı dikkatten kaçırmamak lazım Sayın Hanım. Şimdi İran'ın Büyükelçilik kompleksi içindeki konsolosluk binasında bu hadisenin meydana gelmesi ve orada siz de aktardınız zaten. Özellikle Muhammed Reza Zahidi gibi önemli, Suriye'de belki en önemli. Biz bundan birkaç ay önce Razi Musevi olayını da konuştuk. Evet ama Razi Musevi bir elçilik kompleksinde değildi. İkincisi Muhammed Reza Zahidi ayrında biri değildi. Şimdi burada
direkt İran toprağı sayılan tabii, direkt büyükelçilik ulus. yerleşkesi. Kesinlikle. Şimdi burada Ben sana birkaç savaş tane... ilan ediyorum demek değil mi? Şimdi Aynısı. tabii. Şimdi burada İran'ın misillemede bulunması gereken ya da mesaj vermesi gereken tek ülke İsrail değil. Bakın bu belki gözden kaçırılmamalı. İsrail somut olarak zaten birinci hedef. İkinci hedef şu. Amerika. Bence Amerika'da değil. Amerika'da çok olağan bir şüpheli olabilir. Amerika'da listeye dahil edilebilir ama Suriye rejimi. Çünkü bakın son dönemlerde İran'da bu bugünün konusu da değil. Son birkaç yıldır konuşuluyor. Artık Esed'in İran'ı Suriye'de istemediği, en azından bu şekliyle istemediği. Tabii ki İran'la ilişkileri sürecektir. Bu kadar dominant, her yerde askeri varlığı olan, her yerde danışmanları olan, her türlü ülkede efendime söyleyeyim ticari, kültürel bir tahakküm kurmuş olan şekliyle İran'ın istemediği çok uzun zamandır konuşuluyor. Ve hatta şu da Rusya da istemiyor. Tabii zaten Rusya'dan aldığı cesaretle biraz bunu yapıyor. Hatta şu da söyleniyor biliyorsunuz. Yani İran neden böyle tabir mazur görünüyor ama avlanıp duruyor. Şimdi Kasım Süleymani'den beri tartışıyor. Çok doğru. Ya bu çok ciddi Çok bir doğru. problem. Bakın Evet. Kasım Süleymani'de Ocak ayında oldu. Hemen aynı senenin Kasım ayında Muhsin Fahrizade hadisesinde oldu. Tabii. Hadi Razi Musevi falan gibi arada İran'da. olanlara geçelim. Şimdi burada geliyorsunuz. Adamlar da bir de diyor ki İsrail bunlar toplantı halinde diyor. Adam toplantıyı biliyor. Toplantıda kimin olacağını biliyor. Toplantının vaktini de biliyor. Şimdi bunlar elbette konuşulması Felaket. gereken. Ve İran'dan yavaş yavaş çok merkezde olması da bir takım sesler. Acaba biz satışa mı geliyoruz diye laflar edilmeye başlandı. Şam rejimine burada elbette vurgu yaparak. Dolayısıyla İran'ın ben açıkçası burada Şam rejimine, Esed'e de bir mesaj vermek isteyeceğini düşünüyorum. Yani biz zayıf değiliz. Herhangi bir şekilde burada bizim varlığımız tehdit ve tehlike altında değildir diye güçlü bir mesaj vermek isteyeceğini düşünüyorum.